Merhaba sevgili dostlar. Hakikat Çekirdekleri programımızda bugün sosyal hayata ait düsturlar konusunu işleyeceğiz. Üstad Bediüzzaman Lemaat Risalesi'ndeki bir bölümü bu konuya ayırmış. Önce ilgili bölümü okuyacak, sonra da kendimiz aldığımız dersi ifade etmeye çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve kerrim ve mecid ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Külleme ihtelefel melevan ve taqabel asran ve kerrel cedidan ve istakbelel farkadan ve belli ruhahu ervah ehli beyti minnet tahiyyeti ve selam. Varham ve barik ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiren kethira ila yevmil haşr vel karar vahşuna mahum. Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri vahrul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bir kısım desatiri içtimai heyette düsturları istersen, müsavatsız adalet önce adalet değil. Temasülse tezadın mühim bir sebebidir. Tenasüpse tesanüdün esası. Sıgar-ı nefistir tekebbürün menbaı. Zaaf-ı kalptir gururun menbaı. Gururun madeni. Olmuş aciz muhalefet menşei. Meraksa ilme hocadır. İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni yeisle soyizandır. Dalalet-i fikridir, zulümat-ı kalbidir, israf-ı cesedidir. Çok yoğun bir bölüm. 11 tane yakın madde var. İnşallah kısa kısa, hani 4-5 dakikalık süreçte bunların izahını yapmaya çalışacağız. Başlıkta şunu söylemiyor, yani bütün içtimai düsturları sayıyorum demiyor. Fakat kendisi Üstad Bediüzzaman Eski Said döneminde, ki Lemaat Risalesi de Eski Said ile Yeni Said'in ortak eseri olarak ifade edilir bizzat kendisi tarafından. Sosyal hayatın çok içinde olduğu için gerek siyaset kesimiyle gerek halk içinde olduğundan dolayı sürekli gözlem halinde ve bu gözlemlerin neticesinde ve sayısız kitabı da bu manada binlerce kitapta okumasının neticesinde de bazı tespitler belirliyor. Burada onların bazılarını saymış. Desatir kelimesi düstur kelimesinin çoğuludur. Düstur kelimesi ise anayasa manasındadır. Yani kanun değil, kanun nitesidir. Anayasa manasında. Yani toplum yapan, ayakta tutan, bütün zamanlarda ve mekanlara değişmeyen net hükümler boyutunda. Zaten bazıları şu an ince göreceğiz ne kadar hayati tespitler olduğunu. Evet, bir kısım desatir-i içtimaiye, yani toplumsal hayat açısından anayasa hükmünde olan şeyler bir kısmı şunlardır diyor. İçtimai heyette, yani toplumun bütünlüğü açısından bakıldığında düsturları istersen, birinci düstur, müsavatsız adalet önce adalet değil. Yani diyor, bir toplum eğer hukuk toplumuysa o zaman herkesin hakları hak ettiği kadar verilmesi adaletin tahakkukunu sağlayan temel unsurlardan bir tanesidir. Buna ihkak hak adı verilir. Yani kim ne kadar neyi hak ediyorsa ona hak ettiği kadar o şeyi vermek adalettir. Hak ettiğinden üste vermek de bir zulümdür. Hak ettiğini alta vermek de bir zulümdür. Bu çerçevede hakiki adalet tam yerini bulduğunda toplumda bir muvazeneyi, bir dengeyi sağlar ve hiç kimse tarafından itiraza mahal olmayacak şekilde toplumsal barışı temin eder. Bu noktadan bakıldığında İnsanlık dünyasında sosyalizm gibi akımlar uyanıyor ve eşitliği savunuyorlar. Eşitlik meselesi fıtratta değildir. Hilkatte de değildir. Çünkü kadın ayrı, erkek ayrı hilkatte ve fıtratta yaratılmış. Hatta ayetlerde vurgulandığı üzere kimileri zengin olarak yaratılmış, kimileri fakir olarak yaratılmış. Kimileri zengin olabilecek donanımda yaratılmış, kimileri fakir olacak donanımda yaratılmışlar. Kimi insanlar halkın %20'si ancak hakikat olarak görecek şekilde bir zeka potansiyeli yaratılıyor. %80'i bu potansiyelde yaratılmıyor. Bu açıdan insanlık dünyasında mutlak eşitliği savunmak fıtrat kanunlarına terstir. Fakat eşitlik kavramının uygulanacağı bir yer var. İşte Üstad Bediüzzaman'da o yerin doğru yer olarak neresi olduğunu söylüyor. Mahkemede diyor, hukuk mevzusunda diye söylüyor. Yani bir kişi suç işlediğinde, başka bir kişi de aynı suçu işlediğinde İkisi de hukuk karşısında eşit olmalı. Yani bir zenginin çocuğu suç işlediğinde ona ayrı muamele yapılıyorsa, cinayetle yargılanmıyorsa,
bir fakir veya alt tabakadan bir kişinin çocuğu suç işlediğinde ona hukuk uygulanıyorsa, bu hak etmiştir cezayı diyerek uygulanıyorsa bu adalet değildir. O yüzden müsavat burada mahkeme salonunda hakimin karşısında ister bir kral olsun, isterse toplumun en alt tabakasından bir kişi olsun, ikisi de aynı cürmü işlemişse, ikisi de mesela cinayet işlemişse de ikisine de cani şekilde bakılmalı ve cinayetle yargılanmalıdır. İşte o yüzden diyor, müsavatsız adalet önce adalet değil diyor. Bu birinci kaidedir diyor. Ya bu yapılırsa toplumda kişi bu manada mahkemedeki karardan, hakimin bu manada vereceği karardan korkmaya başlar. Devletin ceza müessesesi caydırıcı bir mahiyet arz eder. Fakat bu olmadığı zaman bu manada ceza sistemi insanlara suçtan caydırıcı olmaz. Kişi der ki ben nasıl olsa zengin bir insanım, güçlü bir kişiyim, bana ceza olmayacak diye bakar. Diğerleri de zenginlere bu manada yakınlık kazanmaya çalışırlar. Toplumda hukuk alt üst olur. İnsanların hukuku payimal hale gelir. Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam bu konuya dair şöyle bir uyarısı var hadislerde. Eski toplumları diyor bozan şeylerden bir tanesi zengin ve güçlü kesimden bir kişi diyor suç işlediğinde diyor ona diyor ceza vermezlerdi ama diyor fakir tabakadan veya da güçsüz insanlardan birisi suç işlediğinde ona diyor cezayı uygularlardı diyor. Ve toplumlar böyle bozuluyordu diyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam döneminde Esed kabilesinden Fatıma isminde bir kadın hırsızlık yapıyor. Ve bu hukuken de tespit ediyor hırsızlık yaptığı da. Ve yargılanıyor ve yargılanacak. Ve Efendimiz bunu yargılayacak biliyorlar. Bu işin cezasının had cezası elinin kesilmesi şeklinde. Kabiledeki kişiler ki kabile biraz büyük bir kabile ve muteber bir kabile. Kabiledeki kişiler Efendimizin en sevdiği kişi olan kişilerden biri olan Üsame bin Zeyd'i vesile kılarak bu cezanın uygulanmaması için aracı koymaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bu mevzu üzerine az önceki hadisi söylüyor ve şöyle söylüyor. Muhammed'in kızı Fatıma da diyor bu suçu işleseydi onun da elini keserdim diyor. Ve diyor madem suçu işlemiş cezası verilecek diyor ve ceza uygulanıyor. Burada şöyle bir mantık aslında gözden kaçıyor. Madem asil bir hanedandan veyahut da büyük bir kabileden geliyor kişi, o halde kabilesinin şerefini payimal edecek, onu bu manada rezil duruma düşürecek bir yanlışa kişinin hiç girmemesi lazım. Yani iyice kendisi uzak durması gerekirken, kişi bunları göz ardı ederek, severek ve isteyerek ve bilerek bu yanlışı yapıyorsa, demek ki hem kabilesinin saygınlığına karşı bir ihaneti sergilemiş oluyor, hem de bu manada Rabbül Alemin'in yasakladığı bir hadiseye veyahut da insanların alın teriyle, emekle kazandıkları bu manada malı bu manada çalmakla da oradaki hukuka karşı bir zulüm mahsına bir icraata girdiği için kişinin orada cezayı hak ettiğini görüyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu tarz vakalarla hukuku İslam toplumunda yerleştiriyor. Hatta Veda hutbesinde görüyoruz. İlk kaldırdığım kan davası diyor. Amcaoğlum diyor Rebi'a bin Haris'in oğlu Adem'in kanıdır diye söylüyor. Yine ilk kaldırdığım diyor faiz de diyor. Yine amcam diyor Abbas'ın diyor bu manada diyor faizidir diye söylüyor. Bu yönden baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dinin emrettiği bütün yasakları veyahut da emrettiği farzları önce aile efradından, akraba çevresinden başlayarak uyguluyor. Ve Rabbül Alemin'in razı olduğu ve görmek istediği bir toplum düzenini orada inşa ediyor. Ve şu kaideyi aslında Efendimiz hayatıyla sergiliyor. Müsavatsız adalet önce adalet değil. Yani toplumu toplum yapan herkes şunu bilmeli. Ben hakkımı bu toplumda koruyabilirim, hakkımı savunabilirim ve hakkım çiğnendiğinde mahkemeye başvurduğumda ben orada hakkımı geri alabilirim. Mantığı bir toplumda oluşuyorsa o toplum insan açısından yaşanılabilir bir toplumdur. Eğer ki bir toplumda bu yoksa o toplum kişinin hayatını muhafaza edemeyeceği, mutlu olamayacağı bir toplum hükmüne döner. Ve bu bozulma zaten cahiliye dönemindeki yanlışların başladığı bir süreci başlatır. Birinci kaide, yani bir toplumu toplum yapacak hadise hukuk karşısında herkesin eşit olmasıdır. Yani bir kadın da cinayet işlediğinde, bir erkek de cinayet işlediğinde işte ayette geçtiği üzere men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fekenneme katele nefse cemia. Yani bir
nefsi katletmemiş bir nefsi katleden veyahut da işte fitne çıkarmamış bir kişiyi katleden kişi bütün insanları katletmiştir. Burada dikkat edilirse kadın erkek ayrımı söz konusu değildir. Bir kadın da cinayet işlediği zaman katildir. Bir erkek işlediği zaman katildir. Bir kralın oğlu şehzade de işlese cinayeti katildir. Bir çoban da işlese katildir. İslam hukukunda mahkemede ikisi de eşittirler. İkisi de cinayetin karşılığı olan had cezasıyla muhatap olurlar. Hukuk bu şekilde cezalarıyla caydırıcı hale gelir. Evet, birinci çözüm olarak bunu söylüyor düstur olarak. İkinci düstur. Şimdi İslam toplumunda bölünmelerin, parçalanmaların, hatta bir cemaatin içinde bölünmelerin, parçalanmaların kaynağı olan hususa geçiyor. Temasül meselesi. Temasül ise diyor, tezadın mühim bir sebebidir. Şimdi temasül birbirinin misli konumda olan kişiler demek. Örnek verirsek, yani bir kişi orijinal fikirleriyle, irfanıyla akılları cezbedecek bir mahiyet kazanmıştır. Yine aynı şekilde duygusal gelişimiyle de kalbindeki ilahi aşkla, insanlara karşı merhametiyle, sevgisiyle, şefkatiyle kalpleri cezbedecek bir hal kazanmıştır. Bu haliyle bir kişi tabiri caizse bir manevi güneş olmuştur. Aynı ölçüde başka bir kişi daha varsa bu sefer ne oluyor? Aynı grupta, aynı topluluk içinde iki tane cazibeli güneş ortaya çıkıyor. Ve bu iki tane cazibeli güneş bu manada birbirlerine karşı da cezbedici mahiyet olarak sergilemesiyle de bir gerginliğe yol açarlar. Diğer boyutta da içinde bulunan topluluğu bölecek bir halde ortaya koyuyorlar. Çünkü bazılarını o cezbederken bazılarını diğer kişi cezbetmeye başlıyor. Burada tezatın, zıtlaşmanın kaynağı burasıdır diyor. Yani aynı kutup gibi olurlar, birbirlerini iterler. Fizik diliyle bahsedersek mevzuya. Temasül, yani bir cemaat içinde, bir topluluk içinde bu manada birbirine denk olanlar ister istemez o grubun, topluluğun bölünmesine, parçalanmasına yol açabiliyorlar. Ki Türk tarihinde biz bunu şöyle görüyoruz. Şehzadeler meselesine görüyoruz. Bir kağanın iki tane şehzadesi varsa birisini doğuya, birisini batıya, ülkeyi ikiye bölecek şekilde tayin ediyor. Sen orada diyor görev yap, öbürü de orada görev yapsın şeklinde. Sonrasında o devlet ikiye bölünüyordu. Sonra onlar da ikiye bölünüyorlardı. Böylece devlet parça parça bir hale geliyordu. Çare burada nedir denilirse, bir kişi, bu iki kişiden diyelim biri kendisinin tevazu gösterecek, diğerinin ondan daha büyük olduğunu kendi dünyasında ikrar ederek, itiraf ederek ben ona tabiyim diyerek burada alttan alması lazım, tevazu göstermesi lazım. Şu an tanıdığım bir Nakşi cemaatinden bir kişi anlattı. Kendilerinin şeyhi, birçok halifesi varmış. Fakat bu halifeler, yani şeyh vefat ettiği zaman şöyle bir karar almışlar istişare yaparak. Şeyhin oğlunun da hilafet boyutu varmış. Oğluna komple hepsi tabi oluyorlar. Yani şunu demiyorlar, burada temasül var, tezat yapalım dememişler. Bir dakika, siz bizden büyüksünüz, sizin makamınız yüksek, biz size tabiiz. Sizin bu manada idareniz altında biz İslam'a hizmet ederim demişler. Yani biz halife değil, bir mürit konumunda olalım. Hilafetimizi ortadan kaldırıyoruz demişler. Tabiri caizse biz işte sizin babanızın halifesiydik ama sizin halifeniz değiliz diyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel bir model bu. Bunu yaptıklarından dolayı da şu an mesela çok güzel şekilde ihlaslarından, fedakarlıklarından dolayı da Allah onlardan muvaffakiyet nasip ediyor hizmette. Yine bu boyutun Osmanlı tarihine karşılığını görüyoruz. Orhan Gazi ile kardeşi Alaaddin Bey arasında, yine Süleyman Şah'la Murat Hüdavendigar arasında görüyoruz. Mesela Orhan Gazi ile Alaaddin Bey şöyle anlaşıyorlar kendi aralarında, abi kardeşler. Alaaddin Bey demiş ki, abi demiş, sen demiş başa geç, ben senin yardımcın olayım demiş. Yani vezirin olayım diyor. Yani aramızda diyor baş olma gibi bir problem olmasın. Amaç ilahi kelimetullah'tır, Allah'ın dinine hizmettir. Böylece temasülün tezada yol açmasını engellemişler. Süleyman Şah'la da Murat Hüdavendigar arasında aynı durum var. Süleyman Şah diyor ki, kardeş demiş sen başa geç, ben demiş cihada gidiyorum demiş. İşte sallara binerek Trakya bölgesine ilk defa çıkan kişi Süleyman Şah'tır. Süleyman Paşa diye geçer. Ve
atından düşerek şehit olduğunu bu manada tarih kaynaklarda görüyoruz. Şunu yapabilirdi aslında, ben ağabeyim başa geçme hakkım vardır diyerek gerginliğe yol açabilirdi, şehzade kavgası olabilirdi. Temasül meselesinin bu tehlikeli boyutundan ve tezada yol açmasından ne yapıyor? Sen üst ol, ben alt olayım diyerek kişi veyahut da sen üstünsün diyerek tevazu göstererek ortak gayeye doğru bu manada yöneliyor Allah rızası hedefine. Buna bir çare olarak bu şekilde bakılabilir. Fakat burada kişi bir taraf alttan almadığında bölünmeler kaçınılmaz oluyor. Yani liyakati olduğunda bir kişinin oraya özellikle gerginliklere sebep olabiliyor. Diğer husus tenasüpse tesanüdün esası. Şimdi bu da diğer bir mesele. Tenasüp karşılıklı orantı, nispet, bu manada birbirine mütenasip olma, orantılı olma. Bu diyor dayanışmanın sırrıdır. Yani taraflar diyor birbirlerine sırtlarını böyle dayarlar. Burada da yine üstadın muhakematta verdiği bir örnek var. Güzelliğin diyor esası tenasüptür diyor. Örnek olarak da yüzdeki organları bu manada birbirlerine diyor mütenasip oldukları zaman diyor bir güzellik ortaya çıkar diyor. Fakat diyor en güzel burun, en güzel ağız, en güzel kulak, en güzel göz şeklinde diyor bir seçme yapılsa diyor bir araya getirilse diyor çok çirkin bir görüntü ortaya çıkacak diyor. Çünkü diyor mütenasip olmayacaklar diyor. O yüzden herkesin simasındaki organların yerleri, büyüklükleri, özellikleri birbirine mütenasip olarak Rabbül Alemin tarafından yaratılır. O yüzden de orada belirli bir derecede güzellik ortaya çıkar. Bu çerçevede bakıldığında birkaç şey birbirine de tenasüp olabilmesi için birbirini tamamlayıcı, birbirinin eksiklerin giderici, onu kemale erdirici olmasıyla olur. Yani ben sana muhtacım, sen bana muhtaçsın. İki taraf birbirine ihtiyacını hissettiğinde tenasüp meydana gelir. İşte bu da diyor dayanışmanın kaynağıdır. Bunun en güzel örneğini Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Musa ve Hz. Harun'un beraberce tebliğ yapmalarında görüyoruz. Çünkü Hz. Musa'nın dilinde bir tutukluk var. Ayetlerde geçtiği üzere. Ve kendisi de bunu ifade ediyor. Taha suresinde Hz. Musa'nın bir duasında bunu görüyoruz. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ey Rabbim sadrımı aç. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri işimi kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani dilimdeki diyor düğümü çöz. Yefkahu kavli sözümü anlasınlar. Vec'alli veziren min ehli ve diyor ailemden diyor. Bu manada diyor bana bir vezir, yardımcı diyor nasip et. Harun'e ahi, kardeşim Harun'u diyor. Üştül bihi ezri ve şüküfi emri ve onunla diyor beni güçlendir ve işimde diyor tebliğ vazifesinde benim ortağım olsun diyor. Ki başka surede ise Hazreti Harun'un daha fasih olduğunu, konuşmasının daha akıcı olduğunu söylüyor. Ve baktığımızda Hazreti Musa'nın dilindeki düğümü çözülmediğini görüyoruz. Rabbül Alemin Hazreti Musa'nın dili olsun diye Hazreti Harun'u bir peygamber olarak tayin ediyor. Ve Hazreti Harun daha fasih, daha akıcı konuşuyor. Ve Hazreti Musa'nın anlatmak istediği manaları Hazreti Harun tebliğci olarak orada onun bir lisanı olarak beyan ediyor. Ki yine Meryem suresinde Hazreti Musa'nın bir yine münacatını görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki Meryem suresi Rabbül Alemin وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُمَا جَانُبِ التُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا Harun nebiyye. Kitapta diyor ihlasa erdirdiğimiz kulumuz ve Resulümüz olan diyor Musa ile zikret. O diyor Tur Dağı'nın diyor yanında diyor Vadi-i Eymen'de diyor bize diyor nidada bulundu. Yani yalvarışta bulundu. Ve onun neticesinde diyor biz diyor kardeş Harun'u diyor nebi kıldık diyor. Peygamber kıldık. Çünkü Hazreti Musa'nın ihtiyacıydı, yardımcıya ihtiyacı vardı ve aralarında tam bir tenasüple mükemmel şekilde risalet hizmeti yaptıklarını görüyoruz. Yani iki kişilerken ayrı ayrı birken sonra 11 kuvvetini sergilemişler. Yine bunun bir ileri versiyonu 3 kişiyle olarak bakıldığında da Yasin suresinde Habib-i Neccar'ın kavmine giden
Resullerde görüyoruz orada. Orada diyor ki ayette فَاَذَّذْنَا بِثَالِسٍ diyor. Onların üçüncüleriyle onları izzetli kıldık. Yani onları 111 kişi yaptık şeklinde ayet-i kerimede ifade edilir. Ve bu ihtiyaç olduğu için birbirlerine, çünkü iki havari orada tebliğleri tam tutulmamış. Üçüncüleriyle gönderdik, daha güçlü hale geldiler. İzzet kazandılar diyor. Ve üçüncü havariden sonra bu anda tebliğlerinin daha tesirli olduğunu, saraya kadar gittiğini, etkisinin görüyoruz. Tenasüp ise tesanüdün esasıdır. Evet, burada ihtiyacın bu manada birbirlerine karşı yönelişe sebep olduğunu ve dayanışmaya vesile olduğunu ve tesanütte bir kuvvet birliği vardır. Birler 111 olurlar. Yani tesanüt sırrıyla 3 tane bir, 3 tane elif 111 kuvvetini kazanırlar. İhlas Risalesi'nde vurgulandığı üzere. Demek ki temasül meselesindeki sıkıntıyı kişi burada tenasüp boyutuna geçerek tesanüde yol açacak şekilde bir karar almayla giderebilir diyebiliriz. Dördüncü düstur, sıgar-ı nefistir tekebbürün menbaı. Yani bir insan neden diyor tekebbür yapar? Neden büyüklenir? Neden kendini toplumda büyükmüş gibi göstermeye çalışır? İşin diyor özü, sırrı, onun diyor aslında özünde küçük bir karakter olmasıdır. Şimdi küçüklüğün sebebi nelerdir? Bir kere bunu ele almak lazım. İnsan zaten yaratılış itibariyle, fıtratı itibariyle veya da herhangi bir mahluk yaratılışı ve fıtratı itibariyle kibriya vasfına mazhar olamaz. Azamete de mazhar olamaz. Çünkü hadis-i kutsiyle el kibriya rida ve azameti izari şeklinde Rabbül Alemin'in bir beyanı var. Kutsi hadiste. Kibriya benim gömleğim, azamet benim eteğimdir şeklinde. Bu temsildir bunlar mecaz manada. Bu ikisi konusunda diyor benimle çekişen ateşe atarım şeklinde Rabbül Alemin'in Kutsi hadiste beyanı bulunuyor. O yüzden insanda kibriya olamaz, insanda azamet olamaz. Fakat insanda âlâ-i iyiliğine, onu yükseltecek şekilde ulviyet meydana gelebilir. Yücelik, yükseklik manasında. Ve bu da kişinin ilmi sindirmesi, ilmi dünyasına nura çevirmesiyle mümkündür. Ve kişi yine Üstad Kızılayacağız kitabında şöyle bir cümle kullanır. Ne kadar kişi diyor, ulviyet iddia edenlerin hepsi sefil oldular diyor. Bu da diğer bir hadisedir. Yani ulviyeti elde edenler de diyor ben âliyim demezler diyor. Yani biz hakkın huzurunda en sefil kuluz, en hakir kuluz, en manda zelil kuluz şeklinde, en sagir kuluz şeklinde bir hali diyor kendilerini yaşarlar. Bu boyutu Veysel Karani münacatında görüyoruz. Veysel Karani Hazretleri ilahi entel aziz ve enel zelil diyor. Yani azamet, izzet sana aittir. Aziz sensin, ben zelilim, zillet benimdir. İlahi entel azim ve enel hakir diyor. Sen azamet sahibisin, ben hakirim diyor. Kibriyayı kullanmamış ama şöyle devam ettirebilir. İlahi entel kebir ve enel sagir diyebilirdi. Ki zaten içinde diyordur Hazret. Bu yüzden bakıldığında insana yakışan küçüklüğünü bilmektir, küçük olduğunu görmektir. Fakat bu küçüklüğünü bilmeyen kişiler büyüklenmeye kalkarlar. Küçüklüğünün farkında olanlar bu manada kendi acizliğini, kendi fakirliğini, kendi cehaletini ne kadar farkında olurlarsa Rabbül Alemin'in huzurunda o nispette kendini alabildiğine küçük, alabildiğine hakir, tabiri caizse bir gölge gibi, 0,6 seviyede bir çukur gibi hissederler. Ve hatta Ahmed Rufai Hazretleri'nin ifade ettiği üzere kendini bir firavun gibi görür, bir Nemrut gibi böylece hisseder. O yüzden kalkıp da böyle bir tekebbür iddiasına kalkışmazlar. İnsan nefsi görme odaklı bir fıtratta dayandığından dolayı görerek iman eder ve kendini göstermeyi de sever. Tekebbür de bir riyakarlıktır işin özünde. Ya ilmiyle insan tekebbür yapar, işte biz neler biliyoruz imajını vermeye çalışır. Bu da bir riyakarlıktır. Veyahut da zenginliğiyle, servetiyle, şatafatıyla tekebbür yapmaya çalışabilir. Burada da aynı hadise vardır. Bu da bir riyakarlık tarzıdır. Peygamber Efendimiz bu tarz gösteriş boyutlarının toplumda yayılabileceği sahaları bildiği için mesela düğün yemeğiyle alakalı olarak bir ölçü veriyor. Mesela diyor 3 günden fazla devam eden bir düğün yemeği riyakarlıktır demiş Efendimiz. O yüzden diyor 3 gün ötesi olmaz diyor bu iş. En fazla 3 gündür diyor. İşte 40 gün, 40 gece düğünler, düğün yemekleri riyakarlıktır diyor. Kim yaparsa yapsın. Yine mesela Efendimiz hacdan döndüğünde ya Rabbi diyor haccımızı riyasız ve sumacısız bir hac olarak kabul et diyor. Demek ki insan hacca
riya ve suma için gidebilir diyor. Burada onu da vurguluyor. Efendimizin hadislerine böyle baktığımızda kişinin nefsinin nerelere çıkacağını, enaniyetin nerelere suma yapacağını bildiği için oralara dair uyarılarda bulunarak bizim de gözlerimizi açıyor. Ve burada arka planda kişinin diyor nefsinin karakterinin aslında bayağılığından dolayı diyor insan diyor tekebbür yapar. Hak katında değerli, bu manada Rabbül Alemin'in razı olduğu, sevdiği, kıymet verdiği, veli kıldığı kulları tekebbür yapmazlar. Bilakis onlar mahviyet ehlidirler. Tekebbür hızı da mahviyettir. Kendilerini silik olarak hissederler ve hak katında bilinmek için silinmek esastır diyerek de bir kaide ortaya koymuşlar. Diğer düstur, zaafı kalptir, gururun madeni. Gurur hastalığı, benim kimseye ihtiyacım yok modudur. Ben kendime yeterliyim, ben kendime kâfiyim, hatta ben başkalarına da kâfiyim şeklinde farkında olunsun veya olunmasın bir samediyet iddiasıdır. Oysa insan nefes almaya da muhtaç, görmeye de muhtaç, işitmeye muhtaç, yaşamaya muhtaç, geçmişi geleceği bilmeye muhtaç, gıdalara muhtaç, gıdaların yaratılmasına muhtaç, diğer insanlara konuşmaya muhtaç, onların tarafından sevmeye de muhtaç, sevilmeye de muhtaçtır. İnsan aslında yaratılışı itibariyle Üstad-ı Mesnevi'nin ifade ettiği üzere bir ihtiyacı mahzdır. Yani katıksız bir ihtiyaçtan meydana geliyoruz. Gelirken kalkıp gurur hastalığıyla kendisini hiçbir şeye muhtaç değilmiş modunda kendi kendine empoze etmeye başlar. Gurur zaten kişinin kendini kandırması demektir temel manada. Peki bu gururun kendini kandırmasının arka planındaki problem nedir? Zaafı kalptir diyor. Yani diyor kişinin imanının zayıflığıdır. İman kuvveti Allah'ı sevmekle doğru orantılıdır. Bir insan ne kadar Allah'ı seviyorsa, Allah'a aşk derecesine bağlıysa kendisini Allah'a o nispetle muhtaç hissediyordur. Ve bu ihtiyacın gözüyle Rabbül Alemin'in kemalatını görür. Ve daha ötede Rabbül Alemin'in yarattığı şeylerin de kemalatını görür. Ve Rabbül Alemin'in yarattığı şeyleri de Rabbül Alemin'den dolayı sevmeye başlar. O yüzden de gurur gibi bir hastalıktan kurtulur. Ve kendi haddini, hududunu bilerek gururun zıddı olan tevazu halini ve haletini kendine sergilemeye başlar. Tevazu, kendi vaziyetini ve Rabbül Alemin'in tabiri caizse sıfatlarının vaziyeti karşısında kendi vaziyetini konumlandırmak demek. Yani ben acizim, kadir olan odur. Ben fakirim, gani olan, müstahni olan odur. Ben muhtacım, samed olan odur. Ben kusurluyum, mutlak mükemmel olan odur. Ben bu manada noksanım, eksiğim, çirkinim. Bu manada cemilim mutlak olandır. Ben cahilim. Bu manada alim mutlak olan odur şeklinde bir konumlandırmak insanın tam manasıyla Rabbül Alemin'e karşı sergileyeceği tevazu halidir. Bu boyutu bilen bir insan kendi asli mahiyetini bilmiş olur. Kendindeki Rabbül Alemin'in emaneti olan ilmin, servetin, güzelliğin, mükemmellik olabilir, becerilerin Rabbül Alemin isterse her an geri alabileceğinin farkına varır. Ve der ki bunlar bende emanettir der. Ve bu emanetleri Rabbül Alemin bende onun rızası için sergilenmiş olarak görmek istiyor diyerek olayı en doğru şekilde bakmaya başlar. İşte bu yönden bakıldığında tevazu insanın ubudiyetinin temelidir. İnsanın bu manada kendi üzerindeki cüz-i ilmi, hikmeti, varsa serveti onun rızası yolunda kullanmayla bu manada yansıtma boyutu da insandaki yaratılış sırlarından biri olan hilafetin yaşanır halidir. Olaya böyle bakabiliriz. Demek ki insanın kulluğunun önündeki engel gurur hastalığıdır. İnsanın bu çerçevede hilafetinin bu manada önündeki engel ise tekebbür hastalığıdır diyebiliyoruz. Tevazu gururdan bizi kurtarırken mahviyet de kişiyi tekebbürden kurtarıyor. Olmuş aciz muhalefet menşei. Evet, bu da diğer bir husus. Yine düsturlardan bir tanesi. Toplum hayatında çokça gözlemlemiş Üstad Bediüzzaman. İnsanlar diyor neden muhalefet ediyorlar ona bakmış. Muhalefetin diyor kaynağında diyor acizlik meselesi var diyor. Yani diyor, kişi diyor bir konuda diyor çaresiz düştüğünde ama kendisi de o noktada kendisini gösterebilmek istediği için, yani bir riyakarlık yapmak istediği için muhalefet ederek riya yapıyor.
Şimdi bazı insanlar güzeli mükemmeli görerek ve onu göstererek biz güzeli ve mükemmelin kadrini kıymetini bilenlerdeniz imajını vererek bir riya yaparken bazı insanlar ise ben kimsenin görmediği kusurları, eksikleri, noksanları gören, fark eden bir keskin zeka sahibiyim diyerek bu manada muhalefet moduna girerek orada acizliğini perdeleyerek bir riyakarlık yapmaya çalışırlar. Bu da bir gösteriş tarzıdır. Fakat tersinden bir gösteriş tarzıdır. Bir gazete yazarı şöyle demişti. Baktım diyor, elinden hiçbir şey gelmiyor. Yani bir şeyleri görüp gösteremiyorum. O zaman demiş, eleştirmen olayım demiş. Ve bütün yazıları kişinin eleştiriye dairdi. Çünkü artık o noktadan kendisini göstermeye başlamış ve orada yol alıyor. Oysa her şeyi eleştirmek bir ruh hastalığıdır. Siyaset camiasında genelde muhalefette bu görülebilir. Oysa muhalefetin de bir ahlakı, bir adabı vardır. Hani doğru, gerçekçi muhalefet, doğruya doğru diyebilmek, eğriye eğri, bu manada da veyahut hakkı olduğunu söyleyebilmek ama buna mukabil yanlışı gördüğü zaman da bu yanlış diyebilmektir. Bu bir acizlik göstergesi değil, bu bilakis aklın düzgün çalıştığını ve kemali gösteren bir haldir. Fakat vara da yoğa da bir muhalefet tam bir acizlik göstergesidir. Çünkü neye muhalefet edeceğini bilmeyen bir hali ifade eder. Bu kişi aklen aciz bir insan halini sergiliyor. Devam ettiğimizde meraksa ilme hocadır. Evet, burası güzel bir nokta. Merak aklın özelliği. İnsan aklının gözlerinin açılmasıyla alakalı bir hadise. İnsanın aklında bir merak oluşursa kişiyi o merak o konudaki hakikate doğru götürür. O yüzden diyor meraksa diyor ilme hocadır. Yani ilme hocalık yapan merak duygusudur. İlim insandaki ilmi eğiten, ilmi yani kişiye bilmeyi de bilmeyi öğreten. Yani hakikatli ilim nasıl elde edilir? Bir insan bir mevzu gerçekten nasıl bilmiş olur? Bunun sağlayacak sır, yani bir şeyi belli derecede öğrendiğine diyor yeterli kalma. Yani o olayı başı sonu içi dışıyla, sırlarıyla, nurlarıyla da öğrenecek şekilde merakın sönmesin diyor. Merak duygusunu bu şekilde aktif kullanan bir insan, yöneldiği her sahada diğer insanların göremeyeceği incelikleri, sırlara vakıf olacak şekilde orijinal tespitlerde bulunabilir. Bütün kaşiflerin, bütün mucitlerin bu manada keşfinin ve icadının arka planında merak duygusu yatıyor rahatça söyleyebiliriz. O yüzden ilimde ilerlemek istiyorsa kişi merakını sürekli beslemeli. Hatta ve hatta öncelikle merakını celbeden sahalara odaklanması gerekir. O sahadaki merakı tam tatmin olduğunda yine başka sahaya yönelmeli. Burada daha derinlerde bir psikoloji tahlili şunu da yapabiliriz. Bir insanın bir sahada merak hiç sönmüyorsa o saha o kişinin potansiyelinin olduğu sahadır. Yani diyelim ki bir kişi resim konusu olabilir, kimisi şiir olabilir, kimisinin mimari olabilir, kimisinin felsefe olabilir. Felsefe sahasında kitapları alabildiğine zevk alarak okuyorsa ve hafızasına bunlar silinmez yazılar nakşoluyorsa ve bir kitaptan diğerine iştiyakla, heyecanla geçiyorsa demek ki bu kişi dünyaya felsefe potansiyeliyle gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine mazhar olacak şekilde bir donanımla yaratılmış bir şahsiyettir. Ve yaratılışı itibariyle de bu kişi felsefe sahasında keşifler yapabilecek, eski asırdan insanların bulamadığı, göremediği şeyleri görebilecek bir altyapıyla dünyaya gönderilmiş demektir. Ve kendi fıtratını bu şekilde kullandığında Rabbül Alemin'in bu manada Rabbül Alemin'e karşı hem aklıyla bir kulluğu sergiler, hem yine aklının bu manada kullanışı da bir hilafeti de sergileyebilir. Yani böyle bir insanda şu tespit de yapabiliriz. Bir insanda bir sahada potansiyel varsa onun o sahadaki ilmi, hakikatli ve hakkal yakin bir ilim olacağından dolayı böyle bir kişide gurur olmaz o sahada ve o sahada aynı zamanda tekebbür de yapmaz bu kişi. Çünkü o sahadaki en ufak bir bilgiye isterse bir çobandan dahi bilgi almaya açtır ve açıktır. İsterse bir filozoftan ve bir peygamberden de o sahayla ilgili söz duyduğunda kulakları tabiri caizse uydu alıcısı gibi açık olur böyle bir kişinin. Ve bu da o kişi de demek ki
şunu söyleyebiliriz. Yani bir insan bir sahada tekebbür yapıyorsa, büyükleniyorsa ya da gurur yapıyorsa aslında o kişi o sahanın adamı değildir. Kendisinin sahası olmayan bir sahada konuşuyordur. O sahayı inceliyordur. Kendi asli sahasını bulan bir insan hem mütevazi olur hem de mahviyetkar olur. Bu tespiti de burada yapabiliriz. Devam ediyor. İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Evet, bu çok güzel bir tespit. Şimdi üstad tabiri biraz daha ileri bir nokta. Terakki kalkınmak demek. Şimdi insanlık dünyasına baktığımızda insanların bulundukları coğrafyanın insanların diline etkisini olduğunu görüyoruz. İnsanların kalkınmasına etkili olduğunu görüyoruz. Mesela Arapçada soba kelimesi yoktur. Çünkü hiçbir zaman sobaya ihtiyaç olmamış. Yani bu manada bakıldığında en fazla ateş yakmaya ihtiyaç olmuş. Ama soba gibi bir cihazın üretilmesine ihtiyaçları bulunmadığı için Arapçada soba kelimesinin karşılığı yoktur. Yine aynı şekilde Sibirya'da yaşayan Yakut Türklerinde de yelpaze kavramı yoktur diyebiliriz rahatça. Çünkü orada sıcaklıktan bunalacak bir hal oluşmadığı için, oluşmayacağından dolayı onların dilinde de bir yelpazeye ihtiyaç olmayacağından ve böyle bir nesne üretilmeyeceğinden dolayı orada da yelpaze kelimesi yoktur diyebiliriz. Tahmin olarak söylüyorum. Onların şu anki Yakutçayı bilmiyorum ama ihtiyaç terakki bağlantısına yola çıkarak bunu söylüyoruz. Bu yönden bakıldığında insanların bulunduğu coğrafya ve coğrafyanın bu manada zorlamalarından dolayı insanlar işte kıldan çadırlar üretmişler, kerpiçten evler veyahut da işte betonarme evler üretmişler. Veyahut da bu manada kayalardan evler yapılmış veyahut da ahşaptan evler yapılmış. Oraya sığınmak için, orada hayatını muhafaza etmek açısından veyahut da kıyafetleri ona göre olmuş. Ve her üretilen şeye de insan fıtratı bir isim koyuyor. Yani bu isim koyarken de genelde o nesnenin fonksiyonuna göre o isim verilir. Veyahut da sıfatlarına yönelik o isim verilir. Mesela tüylü bir şeyse işte tüylü kazak gibi veyahut da işte kesmeye yarayan bir şeyse keser kelimesinde olduğu gibi kesici manasında kullanılmış, isim verilmiş. Bu yönden isimlendirmeler nesnelerin özelliklerine göredir. Ve bir toplum gerek sıcağa karşı gerek soğuğa karşı orta kuşakta bulunan bir toplumsa o toplumun muhtaç olduğu nesneler diğer bölgelerdeki toplumların muhtaç olduğu nesnelerden daha fazladır. Ve o yüzden en çok toplumların kalkındığı kuşak orta kuşaktır. Ilıman iklim kuşağı olarak gözüküyor. Ve bunu sağlayan sır ihtiyaçtır diyor üstad. Terakkinin üstadı. Evet. İhtiyaçlar terakkinin, kalkınmanın üstadıdır. İhtiyaçları insanları düşünmeye, teknik gelişimlere yönlendiriyor. Bunu görüyoruz. Devam ediyor. Diğer düstur, sıkıntı meselesi. Toplum hayatına dair işte önce müsavatı, eşitlik meselesini aldı. Hukuk noktasını nazara verdi. Toplumu bölen unsurları işte devletler boyutuna baksak aynı noktaya gelir. Temasül meselesi olduğunu söyledi. Sonra toplumları bütünleştiren olarak tenasüp meselesini anlattı. Çünkü ekonomide özellikle bir kişi insanın muhtaç olduğu bütün malzemeleri üretemediğinden dolayı herkes belli şeyleri üretebildiği için işte çiftçi de, değirmenci de, fırıncı da, işte marketçisi de bu manada hepsi de birbirine muhtaç olarak gözüktüğü için toplumu bir arada tutan sır aslında tenasüp meselesidir kısmını ifade etti. Toplum içinde dedi olduğu gibi görünmeyen karakterler olabiliyor dedi. Bunlar da düzeni bozan kişilerdir. Burada da arka plandaki noktaları inceliyor, tahlil etti. Sıgar-ı nefis kısmı, nefsin yani karakter boyutunun düşük olması kişinin, küçük karakterli bir yapısı olması veyahut da işte gurur hastalığının arka planın diğer bir problem kaynağı budur diyor. Yine toplumla alakalı manada. Bunun arka planında da kişinin duygusal gelişimi olmamasını ifade etti. Sonra bazı karakterlerin toplumda muhalefet yapma hastalığına kapıldığını söylüyor. Bunda acizliklerinden kaynaklandığını anlattı. Bu olumsuz kısımda. Şimdi olumlu kısım olarak da toplumların kalkınmasında, ilmin gelişmesinde yani düstur olarak merak boyutu bir toplumda ne kadar fazlaysa o toplumun ilmen geliştiğini söyleyerek burada şu dersi veriyor. Milli eğitim camiaları özellikle üniversitelere çocukların, gençlerin, kişilerin merakını canlandıracak bir eğitim tarzı verilmesi gerektiğini söyler. Ki Üstad Bediüzzaman doğudaki medreselerin gerilemesinin
çökmesinin, ilimde yol almamasının bir sırrı olarak Münazarat Risalesi'nde soru cevap usulünün medreselerde kalkmasından kaynaklandığını söylüyor. Kendisi o yüzden Doğu'daki Horo Medresesi'nde verdiği eğitimde talebelerine sorular soruyor. Ve eğer ki diyor şöyle bir soru sorulursa şöyle cevap verilir diyerek çocukların, işte oradaki talebelerinin merak duygularını canlandırıyor ki düşünsünler, farklı şeyleri hayal etsinler ve bu şekilde daha önce bilinmeyen, düşünülmeyen, bulunmayan meseleler açığa çıksın. Mesela Kur'an-ı Kerim okunduğunda, hadisler okunulduğunda ayetlerin, hadislerin yüzlerce yönden bakılabilecek cihetleri olmasına rağmen merakla yaklaşılmadığı için o boyutlar gözükmüyor. Bunu alıyorsa Bediüzzaman artık diyor heyet-i içtimaiye diyor, İslam toplumu diyor bir tefsir istiyor diyor. Öyle bir tefsir ki her bir fen sahasındaki mütehassıs şahıslar, hatta işte din ilimlerindeki sahaları mütehassıs şahıslardan oluşan bir heyetin diyor yapacağı bir tefsire diyor ihtiyaç var diyor. Mesela bir iktisatçı bir Maun suresini tefsir edebilir. Bu ayetleri bir iktisatçı gözüyle, iktisat teorileri bağlamında ele almalı. Aynı Maun suresini bir psikolog, bir psikiyatrist, bir psikoterapist o gözle ele almalı. Aynı Maun suresini yine bu manada bir fıkıh alimi, yine bu çerçevede bir kelam alimi gözle ele almalı. Yine aynı Maun suresini bu manada bakın bir sosyolog ele almalı. Yine 40 cihetten 50 cihetten bu şekilde ele alınsa merakla bu manada okunabilecek bir tefsir ortaya çıkar ve insanlar da ayetlerin, hadislerin gizli manalarına da aşina olur. Şu an mesela bir tefsir yazılsa ve bu tefsir 40 boyuttan, 40 farklı fenle veyahut da işte diğer ilim dallarıyla beraber 70 boyuttan aynı sure incelense şu an merakla bu tefsiri okumayacak hiç kimse Türkiye'de bulunmuyor rahatça diyebiliriz. İnsanların bu manada eğitim camiasındaki en büyük sıkıntı sorgulanmama ve merak duygularının köreltilmesi olarak ifade ediyor. Daha öte diyor. Bir de diyor insanların ihtiyaçlarını düşünerek nelere insanlara muhtaçtırlar. Medeniyet insanların rahatını düşünür, rahatını sağlayacak şeylerle sağlanır. O halde insanların muhtaç olacak şeyleri düşünerek de kişi kalkınmayı hızlandırır. Bu yönde de tabiri caizse Ar-Ge çalışmaları veyahut da buna yönelik incelemelerle özellikle toplumun kalkınması da hızlandırılabilir de denilebilir. Özellikle inovasyon denilen uygulamalar burada çok ön plana çıkıyor. Son kısım olarak da toplumdaki sıkıntı kısmını ele alıyor. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Yani sefahetin muallimesi. Sıkıntıyı bir kadına benzetiyor. O bir muallimedir diyor, talim yapar diyor. Neye? Sefahete, gayrimeşru eğlencelere, zevklere diyor toplumu yönlendiren unsur insanlardaki sıkıntıdır. Peki sıkıntının kaynağı nedir? Sorusunu da şöyle cevaplayacak. Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni 5 tane unsur sayıyor. Fakat çok ilginçtir. Osmanlıcasından Latin harflerine çevrilirken virgül olmamasına rağmen virgül koyulmuş bazı yerlerde. Bir okuma farklılığı ortaya çıkarak farklı bir mana varmış gibi gözüküyor. Biz Osmanlıcasına birebir olacak şekilde şu an şöyle bir ifade kullanıyor. Sıkıntı ise madeni, yeis-i suizandır, dalalet-i fikridir, zulümat-ı kalbidir, israf-ı cesedidir. Çünkü dalaletin fikri olması bir düstur değil. Veyahut da israfın cesedi olması da bir düstur değil. Veyahut da zulümatın kalbi olması da bir düstur değildir. Metnin bağlamından kopan bir hale ifade eder. Fakat böyle okuduğumuzda sıkıntının 5 kaynağı olduğunu burada ifade ediyor. Ve bir konu bütünlüğü bulunuyor. Birinci diyor, sıkıntı bir madendir. Bu karanlık madenden çıkan kömürler nelerdir diyor. Dayanak noktası bir yeistir diyor. İnsanlar gerek işledikleri maddi günahlarla, işte haram kılınan şeyleri yapmak veyahut da emredilen şeyleri yapmamak şeklinde. Mesela hırsızlık yapmak günah olduğu gibi namaz kılmamak da günahtır. Oruç tutmamak da günahtır. Zekat vermemek de günahtır. Hacca gitmemek de bir günahtır. İşte bunun gibi. Veyahut da düşünce boyutuyla da işte Rabbül Alemin hakkında suizanda bulunmak, işte artık beni Allah affetmez mantığına kapılmak bir günahtır. Bunun gibi.
Bunların neticesinde insanda ümitsizlik doğar. Ümitsizlikten de sıkıntı doğar diyor. Çünkü artık kişi bir çöküntü haline giriyor ümitsizlik esnasında. Ümitsiz bir insan Allah'tan kopmuştur, fıtratından kopmuştur, insanlardan kopmuştur, kainattan kopmuştur. Bir çöküş dönemine girdiği için iç sıkıntısı, ruh sıkıntısı başlar. İkincisi suizandır. Hüsnü zan insanın kalbinde bir bahar iklimini oluştururken, hüsnü zan insan ruhunu bu manada aydınlık bir gün yüze getirirken, suizan hatta ve hatta özellikle mübarek şahıslar hakkında olabilir. Sevilen kişiler hakkında olan suizanlar insanın iç dünyasında bir alevlenmeye, bir vicdan azabına yol açıyor ve ruh sıkıntısına, ruh daralmasına yol açıyor. Üçüncüsü dalalet-i fikriyedir. Fikir boyutundaki insanın sapkınlığı, hakikatten uzaklaşması, hakikat yolundan bu manada saparak karanlık fikirler noktasında o fikirleri doğru algılamaya çalışması da insandaki sıkıntıların kaynaklanan bir tanesidir. Çünkü hakikati bulmak, bilmek ve bunu delilleriyle müşahede etmek ve görmek insanın iç dünyasına inşirah veren bir hadisedir. O halde hakikatten uzaklaşan bir insanda uzaklaşması nispetinde yanlış fikirlere kapılır. Bu manada hem Rabbül Alemin hakkında, hem Kur'an hakkında, hem sünnet hakkında, hem Peygamber Efendimiz hakkında, hem peygamberler hakkında, hem ahiret boyutunda bunlar insanın ruhunu daraltan, insanı bu manada ruhunu körelten ve bu manada insanı içten içe çökerten bir rol oynuyor. Zulümat-ı kalbiye, bu da yine sıkıntı kaynaklarından bir tanesi. Mesela aşırı bir nefret, aşırı bir kin, aşırı bir bu manada gurur, aşırı bu manada sergilenen, hatta aşırı bir muhabbet değeri gelir, sıkıntı kaynağı halinde gelebilir. Çünkü aşırı sevgiler de zaman içinde maraz doğuran unsurlar haline geldiği için aşırı merhamet, aşırı şefkat gibi duygular da bunlar da bir nur değiller, bilakis karanlıktırlar. O karanlıklarından dolayı da insanın iç dünyasında sıkıntılara yol açıyorlar. Fakat dengeli bir sevgi, dengeli bir merhamet, dengeli bir şefkat hikmet dairesinde olduğunda insanın duygularını da bu manada birer mücevher haline getirir ve insanın merhameti de lezzet verir, sevgisi de lezzet verir bu manada bakıldığında. Ve sonuncusu çok ilginçtir. İsrafı cesedidir diyor. Yani fiziksel boyuttaki yanlış uygulamalar da, aşırılıklar da diyor sıkıntı kaynağıdır. Mesela insan için doğal uygu, fıtri uygu 5 saattir. Hani bilim dünyası 7 saate kadar söylüyor. 10 saat, 12 saat, 13-14 saatlik uykular insanda ruh darlığına yol açan hadiselerdir, tecrübeleri sabit. Bir ruh darlığı, bir baş ağrısı, bir bedende yorgunluk hissi, ağrılar meydana gelmeye başlıyor. Yine aynı şekilde aşırı yemeler, aşırı içmeler, yine bunlar da insanın kalbini ve ruhunu daraltmaya başlarlar. Bu yönde bakıldığında insandaki sıkıntının hem fizyolojik sebepleri, hem düşünce boyutundaki sebepleri, hem duygusal çerçeveli sebepleri, hem bu manada algı boyutundaki sebepleri olduğunu söyleyerek Üstad Bediüzzaman muazzam bir tahlilde bulunuyor. Ve toplumdaki diyor insanların sıkıntılarının diyor temeline indiğimizde bu 5 kökün diyor olduğunu ve bu boyutun diyor boyutlar ne kadar canlanırsa sıkıntıların da yayılacağını, sıkıntılar neticesinde de yani bu yeisten kurtarma yöntemlerini biz onlara söyleyemiyorsak, hüsnü zannın bu manada gereklerini, gerekçelerini hakikatle ispat edemiyorsak, yine hakikatli fikirleri anlatamıyorsak, yine bu manada duygularının arınmasına vesile olacak nurlu duyguları onlara aktaramıyorsak, yine bedenin bu manada dengeli şekilde yönetimini de onlara öğretemiyorsak, toplumdaki insanlar gayri ihtiyari sefahate doğru yönelecekler. Sefahat ise içki, kumar, bunun gibi gayrimeşru eğlencelerle toplumu çürüten hadiselerdir. Bu çerçevede bakıldığında Üstad Bediüzzaman bir toplum mühendisliği yaptığını bu bölümde görebiliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi bu hakikati hakkıyla anlayanlardan ve bu hakikatlere tabi olanlardan ve toplumun inşasında hizmetkar olanlardan kılsın. Diğer programımızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.